İsrail'e çalışanların, İsrail'in kontrolünde olanların Türkiye'ye bunu sallaması son derece muhtemeldir. İncirlik ve Akkuyu nükleer santralimiz var. Peki birisi şöyle diyebilir mi? İran'da İsrail ve ABD ajanı üst düzey bir yönetici. Velev ki İsrail Türkiye'ye saldırsa masaya getirir mi? Ve İsrail diyor ki Türkiye ikinci bir İran'dır. Şu paket. Allah'ını severseniz hatırlayın ya. Çok komik bir şeydir yani. Arap devletlerini atmakla Türkiye'ye atmak arasında çok büyük bir fark var. Bir kere Türkiye farklı bir devlet. O ayrı. Seyircilerimizin şunu iyi bilmesi lazım. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı ile haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlarımızda aslında sıcak konuları işlemeye devam ediyoruz ama şu an biraz daha sıcak bir konu var. Yayın öncesinde yeni bir yaşanan gelişme. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı'nın açıkladığı bir gelişme. İran'dan ateşlenen balistik füzenin hava sahasını takip ederek Irak ve Suriye üzerinden sonrasında NATO hava savunma sistemleri düşürülmesi açıklamasıydı. Şu an çok sıcak, çok fazla bilgi yok ama savaşın seyrini de yorumladığımızda nasıl değerlendirmeliyiz bu konuyu? Buradan başlayabiliriz. Evet, şimdi burada tabii şöyle ifade ediliyor. Yabancı kaynaklar da bu şekilde işte taradığımız kadarıyla ne kadar teyit edildi onu bilemeyiz. Fakat İran'dan atılan balistik füzenin Suriye hava sahasını, Irak hava sahasını, Suriye hava sahasını geçtiği ve Türk hava sahasına yöneldiği esnada Doğu Akdeniz'de düşürüldüğü söyleniyor. NATO ve hava savunma unsurları vasıtasıyla deniliyor. Şimdi burada ve duyduğumuz kadarıyla bize gelen bilgilere göre de Hatay'ın Dört Yol ilçesinde işte bu düşürülen füzenin parçaları, şarapnelleri o Dört Yol ilçesine düşmüş ama bir yaralanan falan yok Allah'a çok şükür. Şimdi burada tabii Amerika'nın muhripleri var. Aegis sistemli, hava savunma sistemli muhripleri var. İşte bu muhriplerdeki SM-3'ler, SM-6'lar, diğer sistemlerde hava savunma sağlanıyor. O genelde işte aslında hem Doğu Akdeniz'de koruma ama İsrail'i koruma maksatlı kullanılan işte gemiler buraya getirildiler, Amerika'nın muhripleri. Bunlar tarafından düşürülmüş olabilir. Türkiye'nin NATO'ya tahsisli hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir. Uçaklar tarafından düşürülmüş olabilir. Neticede düşürüldü ve NATO tarafından düşürüldüğü söylendi. Yani aslında burada vurgulanmak istenen şey Türkiye bir NATO ülkesidir. İran'a da mesaj veriliyor bu açıklamayla. Sen bana saldırırsan NATO'ya saldırmış olursun. Saldırmış olursun. Bu çok kritik bir meseledir. O zaman olay NATO-İran meselesine dönüşür. Bu da aslında Amerika'nın tam da istediği bir şeydir, İsrail'in. Tam da istediği bir şeydir. Yani bunun bir NATO meselesine dönüşmesi, ABD, İsrail meselesinden çıkıp NATO, İran'a karşı. Ne değişecek amiralim burada? O zaman meşruiyet kazanacak. İran'a saldırı meşruiyet kazanacak. Neden? Çünkü bir NATO ülkesine saldırıyorsun. NATO üyesi bir ülkenin topraklarına saldırıyorsun. Ona zarar vermeye kalkıyorsun. NATO'nun 5. maddesi var. NATO'nun 5. maddesi diyor ki birimiz hepimiz için. Birimize saldıran hepimize saldırmış olur. Tabii şimdi bu kararın alınması için de toplu savunma kararının alınması için de oy birliği şart. Burada şüphesiz ki oy birliği çıkar. Hemen bunu Türkiye bile masaya getirmese Amerika masaya getirir. Ama soru şudur. İran saldırırken bunu masaya getiren Amerika velev ki İsrail Türkiye'ye saldırsa masaya getirir mi? Getirmez ise bile bir Türkiye masaya getirse İsrail'e karşı NATO harekatı düzenleyelim der mi? Oy verir mi? Vermez. Bu gerçeği de hep aklımızın bir köşesinde tutalım. Ama şimdi bu hareket aslında tam da ABD, İsrail'in istediği hareket olmuştur. Peki amiralim bu çizdiğiniz doğrultuda harita üzerinden baktığımızda olası hedef neresi olabilir bu balistik füzenin? Şimdi bizim burada tabii Amerikan kuvvetlerinin de bulunduğu İncirlik ve Akkuyu nükleer santralimiz var. Bu ikisini de açarsak İncirlik meselesi çok gündemimizde. Evet. Bilmeyenler için nasıl yorumlar? Şimdi İncirlik bir Amerikan egemen üssü değildir. Yani İncirlik'te Amerikan birlikleri
konuşuludur. Bir anlaşmayla NATO ve Amerika bağlamında NATO ve Amerikan askeri unsurlarının bu üste konuşlanması konusunda bir anlaşma yapılmıştır. Ancak egemen üs kavramı, yani İngiliz üsleri var mesela. İngiliz üsleri gerçi İngiliz topraklarında ama Amerika'nın başka yerlerde üsleri var. Egemen üs statüsünde. Burada ise durum şu aslında. Evet, burada Amerika burayı bir üs olarak kullanıyor ama üssün her şeyi aslında Türk egemenliğinde. Burada bir Türk üst komutanlığı var İncirlik'te. Yani İncirlik kullanım açısından Amerikalılara da müsaade edilmiş, NATO kuvvetlerine de müsaade edilmiş aslında bir Türk üssüdür. Ama Amerikalılar da buraya yerleşmişler ve bir bölümünü Türkiye'nin rızası ve kontrolünde kullanmaktadırlar. Bu konunun böyle açıklığa kavuşturulmasına büyük fayda vardır. Şimdi diğer yandan İncirlik'teki Amerikan varlıklarının, uçaklarının, askerlerinin İran'a yönelik bir saldırıda kullanıldığına dair de henüz bir bilgi yoktur. Dolayısıyla İran neticede şöyle söylüyor. Amerikan askerlerinin nerede konuştuysa orasını ben hedef alırım. Şimdi bu o zaman İncirlik'te konuştu. Bir de Malatya'da Kürecik'te var. Malatya Kürecik'te bizim NATO gözetleme radarımız var. Kürecik'in farkı nedir İncirlik'ten? Bu tamamen NATO. NATO üssüdür. Yani bir Amerikan üssü falan değildir. NATO üssüdür. Bu İncirlik hem NATO unsurlarının kullandığı hem de Amerikalıların kullandığı, kullanım hakkı verilen bir Türk egemenliğindeki bir üstür. Akkuyu ise bizim nükleer enerji santralimizdir. Evet, Akkuyu aslında bu süreç boyunca hiç akla gelmedi, konuşulmadı ama biz birçok yayında siz uyarmışsınız gündeme gelmesi bu noktasında. Akkuyu'ya nasıl bir parantez açabiliriz? Akkuyu biliyorsunuz daha önceden Akkuyu'yu hem İsrail hem de Michael Rubin gibi, şimdi şahıs demeyin buna, bu çok önemli bir figürdür. Orta Doğu'daki Amerikan politikalarının yürütülmesinde bizzat yer almış. Şu anda da Amerika'daki genel eğilim şudur. Bir düşünce kuruluşunun başında onun çalışanı gibi gözükürler. Ama öncesinde Pentagon'da Orta Doğu ile ilgili direktörlük yapmış. CIA bağlantılı. Irak'ta 2. Körfez Savaşı'ndan sonra kurulan koalisyon hükümetinde ABD adına başdanışmanlık yapmıştır. Şimdi bu adam diyor ki ve İsrail diyor ki Türkiye ikinci bir İran'dır. İran seviyesine gelmeden Türkiye engellenmelidir. Akkuyu nükleer enerji santrali de diyorlar. Yazılarında var bunların hepsi. Daha önceden de açıklamıştık. Akkuyu nükleer santrali de aslında nükleer enerji santrali görünümünde nükleer silah üretme teknolojisinin geliştirildiği bir yerdir. Dolayısıyla Michael Rubin diyor ki İsrail bunu vurmalıdır. İsrail bunu vurmalıdır ama buna sahiplenmemelidir. NATO meselesine dönüştürmemek için kim buraya gitmelidir? Ve hadi İsrail'in burada ortaya çıksa da diyor bu NATO meselesine de kolay kolay dönüşmez. Çünkü NATO'da kararlar oy birliğiyle alınır ve NATO'da kararlar oy birliğiyle alındığı için de zaten Amerika veto eder diyor. Amerika'nın başkaları da veto eder diyor. Dolayısıyla bir NATO meselesine de dönüşmez ama aynen böyle diyor. İran durumuna dönüşmeden Türkiye'nin başı ezilmelidir. Ve diyor ki Türkiye'nin savunma sanayisi, bakın İran'a saldırı için gerekçelere bakar mısınız? Nükleer. Türkiye için de aynı gerekçeyi sunuyorlar mı? Sunuyorlar. İkincisi İran'ın füze kapasitesi. Türkiye'nin de savunma sanayi kapasitesini söylüyor. Bunun mutlaka önlenmesi lazım. İsrail'e ve Amerika'ya büyük tehdittir diyor. Aynısını söylüyor mu? Söylüyor. Sonra diyor ki yönetim, İran'daki yönetim bize uygun değil diyor. Türkiye'deki yönetim de bize uygun değil diyor. Dikkat ediyor musunuz? Aynı gerekçe. Ya bunların bir paket programı vardır. Ya ben hep söylüyorum. Ne olur inanın buna. Bu emperyalistlerin, Batı emperyalizmin paket programı vardır. Bu paketle saldırırlar. Paketle kendi saldırılarına, kendi sömürülerine bir kılıf uydururlar. Şu paket. Allah'ını severseniz hatırlayın ya. Çok komik bir şeydir yani. Irak'ta aynı paket sunulmadı mı? Evet. Saddam yönetimi şöyle. Bunların füze sistemleri, silah sistemleri korkunç şeyler etrafa tehdit de oluyor. Nükleer silah geliştiriyorlar. Suriye'de aynı şeyi söylemediler mi? İran'da aynı şeyi söylemediler mi? Şimdi Türkiye için söylüyorlar. Dolayısıyla Türkiye hakikaten hep başından beri söylüyoruz çok önemli bir hedeftir. İran'dan sonraki hedef Türkiye'dir. Şimdi bazıları diyor ki bu kadar net
konuşmak lazımdır. Bazıları diyor ki Türkiye hedef değil. Neden diyorlar biliyor musun? Şimdi İran'ın işini bitirsinler. Türkiye'de de kamuoyu çok bilinçlenmesin. Bu konuda da tedirgin olup tedbir almaya kalkmasın. Konsolide de olmasınlar. Yani bir tek yumruk olmasınlar. Konsolide olmayı öyle tarif edelim. Tek yumruk olmasınlar. Onun için de bunlara yok siz hedef değilsiniz, siz rahat olun diyelim diyorlar. Şimdi peki bu füzenin buradan geliyor Türkiye'ye vurması, yani Türkiye'de İncirlik Üssü'nü ya da Akkuyu'yu vurması söz konusu olabilir mi? Olabilir. Peki bunu İran atmış olabilir mi? Atmış olabilir. Peki niye atıyor İran? Aslında en dost ülke İran'a Türkiye iken neden atıyor? Lütfen dikkat edin. Buna ne olur çok dikkat edelim. Çünkü İran'ın içerisinde İsrail ajanları var. Değil mi? Çünkü İran'ın içerisinde İsrail ajanlarının olduğu son derece açık. Devrim muhafızları komutanlarının bırakın mahallelerini, sokaklarını, apartmanlarını, katlarını, evlerindeki yatak odasının yerini biliyorlar ve orada öldürüyorlar. Cumhurbaşkanını, dini lideri öldürüyorlar. Cumhurbaşkanının helikopterini düşürüyorlar. Ki dini liderin ölümünden sonra da orayı kanıt fotoğrafını alıp Netanyahu Trump'a gönderildiği de ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Yani yanı başında varlar. Peki birisi şöyle diyebilir mi? İran'da İsrail ve ABD ajanı üst düzey bir yönetici. NATO meselesine döndürmek için, bu olaya meşruiyet kazandırmak için. Bir iki tane de Türkiye'ye sallamak yerinde olur. Bunların da Amerikan üsleri var burada. Amerikalıların kullandığı üsler var. Bilmem ne var. Türkler de çok bize destek olmuyorlar aslında. Onlar da Amerika'nın müttefiki NATO vasıtasıyla. Dolayısıyla biz bunlara da bir sallasak dese, böyle sağdan yanaşsa, yani Araplara atıyoruz, bilmem neye atıyoruz, bir de buraya atalım dese, Arap devletlerini atmakla Türkiye'ye atmak arasında çok büyük bir fark var. Bir kere Türkiye farklı bir devlet, o ayrı, kara sınırının olduğu bir devlet. Şimdiye kadar İran'ın Irak dışında Türkiye kara sınırı olan bir devlettir. Kara sınırı olan iki devletten sadece Irak atmıştır. Diğerlerine karşı hep denizin karşı tarafındadır. Bir devam edelim. Emir komuta zincirinin de kırıldığı söyleniyor tabii ki bu son saldırılardan sonra. Bu zincir kırıldığında ordu içerisinde bu tür emirlerin verilmesi nasıl? Olabilir. Yani bir emir komuta zinciri koptuğunda kontrol mekanizması da kopuyor demektir. Yani bir füzeyi ateşlemek için onay mekanizması, onay zinciri vardır. O onay zinciri de kopuyordur. Dolayısıyla İsrail ajanlarının, İsrail'e çalışanların, İsrail'in kontrolünde olanların Türkiye'ye bunu sallaması son derece muhtemeldir. Olay çünkü neticede bundan kim fayda görüre bakmak lazımdır. İran fayda görür mü? Ya yani Türkiye'ye salladı geldi bilmem ne. Türkiye'yi de karşısına alır. O kadar. Ama kim fayda görür? ABD İsrail görür. Neden? Çünkü NATO meselesine dönüşür olay. Bunu böyle okumak lazımdır. Buna dikkat etmek lazımdır. Şimdi bir de biliyorsunuz Kıbrıs meselesi de var Doğu Akdeniz'de. Evet yani bir diğer rota olarak aslında Kıbrıs'taki İngiliz üslerin vurulması meselesi de savaşın ayrı bir yayılma rotası olarak oluştu. Bize biraz daha farklı bir yerden yaklaşma halde. Şimdi burada Dikelya'da ve Akrotiri'de üsleri var İngilizlerin. Daha doğrusu İngiliz topraklarında İngiliz üsleri var. Orayı nasıl bilmeyenler için? Şimdi Kıbrıs'ta aslında 3 devlet vardır. 1. KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 2. Yönetim ama hani devlet diye biz tanımıyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Üçüncüsü de hiç kimse bilmez demeyeyim de farkına varmaz çoğu kimse diyelim, İngiltere'dir. İngiltere'nin burada üsleri Güney Kıbrıs Rum yönetimi topraklarında değildir. İngiltere'nin üsleri kendi topraklarındadır. İngiltere'nin burada toprağı vardır. Kıbrıs adasında toprağı vardır. Ama Kıbrıs meselesi deyince mesela tek devlet olsun. İngiltere ne olacak? Hiç bakın sesi çıkmaz onlar. Hiç kimse de onlara bir şey söylemez. Kardeşim o zaman tek devlet olacaksa İngiliz topraklarını da buna katın. Niye katmıyorsunuz? Değil mi? Bu da ayrı bir meselesi. Ve burada Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İngiliz toprakları hariç Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de Amerika'ya üs verilmiştir. Amerika, Fransa'ya üs verilmiştir. İngiliz topraklarındaki İngiliz üslerini ise Amerika kullanmaktadır aynı zamanda. O zaman burası İran'ın da hedefidir. Çünkü Orta Doğu'daki birçok saldırı buradaki üslerden yapılıyor. Buradaki üslerden atılan füzeler ya da kalkan uçakların haricinde buradaki Doğu Akdeniz'deki uçak gemisi görev grubu ve fırkateynler, muhripler, bunlar bütün ikmallerini de genelde bu üslerden yapıyorlar. Bu üslerden istifade ediyorlar. O zaman
İran için burası da bir hedef. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hiç suçu yok. Sen Güney Kıbrıs Rum yönetimi Amerika ve İsrail'e verdiğin destekle Kıbrıs adasını hedef haline getiriyorsun ve bütün bir Kıbrıs adasını tehlikeye sokuyorsun. Ki şu an adanın tek güvenli bölümü aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. En güvenli bölümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki insanlar tehlikededir. Adanın tümünü tehlikeye atan da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin gerçekten korkunç şekildeki yönetim tarzıdır. Ve bölgedeki bütün askeri varlıklara üstlerini açmasıdır. Onlara üst vermesidir. Zannediyorlar ki biz böyle güçleniriz. Halbuki hedef haline geliyorlar. Bugün İran'ın hedefi olan yarın başkalarının hedefi olur. Sadece bölgede İran tehdidi değil, burada başka kim bilir ne rakipler çıkacak. O yüzden Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu hakikaten dengesiz ve herkese üst veren anlayışının ne kadar tehlikeli bir durum olduğu da şimdi ortaya çıkmıştır. Peki Ahmet, Türkiye için bu savaşın yayılması, ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran'ın artık bölgeye savaşı yaymasına bir uyarıda bulunmuştu. Bugünden baktığımızda gerçekten yayıldığını da görüyoruz biraz aşama aşama durakların. Türkiye nasıl karşılamalı bunu? Tepkisi ne olmalı? Son olarak nasıl olmalı? Şimdi şöyle bakalım. İran kendisine hukuksuz olarak saldırıldı. Biliyorsunuz ki daha biz saldırıdan bir gün önce bir program yapmıştık ve neden saldırı hukuksuz olur diye onu da açıklamıştık. Yani neden? Çünkü Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesi silah kullanmak, silah tehditinde bulunmak yasaklanmıştır. Hiçbir devlet bir başkasına silah kullanamaz. Yönetimini değiştirmek için, savunma sanayisini bilmem ne yapmak için, nükleer bilmem nesi, bununla hiçbir şeyi kullanamaz. Silah tehditinde de bulunamaz, silah da kullanamaz, savaş açamaz. Yasaktır. Sadece Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi istisnadır. Meşru müdafaa durumunda. Yani saldırırsa ya da uçakları kalkmış, füzeleri ateşlenmiş delilleri varsa bunu da Birleşmiş Milletler'e sunduktan sonra kendini korumak maksadıyla silah kullanabilir. Buna hiçbir tanesi yoktur. Şu anda bir kere şunu çok net söyleyelim. Ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış bir harekat da yoktur. Şimdi hem Birleşmiş Milletler hukuku çöpe atılmıştır. Birleşmiş Milletler hukuku çöpe atılmıştır. Hem de Amerikan iç hukuku da çöpe atılmıştır. Hem Venezuela'da hem İran'da olduğu gibi. Amerika silah kullanırken kongreden onay almamıştır Amerikan başkanı. Silah kullanırken onay almamıştır. Yani hem BM hukuku hem ABD hukuku çöp olmuştur. Çöptür. Ortada bir kere şunu açıklıkla söylemek lazım. İran yönetimi şöyle oldu, öteki böyle oldu, bilmem ne böyle oldu filan. Bunları geçin. Bunlar bir kenara. Ortada ciddi bir hukuksuzluk vardır. Hukuk çöpe, hukuk out, güç in olmuştur. Şimdi buna suskun kim kalırsa yarın sıra ona gelir. Bunu unutmamak lazımdır. Şimdi gelelim İran bir saldırıya uğradı. Çocuklar öldü, insanlar öldü, hastaneler bombalandı, siviller bombalandı. Ve bunların resimleri gösterilmezken İran'ın bölgede Kuveyt'e, Bahreyn'e, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a ve Irak'a saldırıları sürekli gündem oluyor. Onların resimleri gösteriliyor ve İran da buna çanak tutuyor. Şuraya böyle saldırdık, buraya böyle saldırdık, şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık. Şimdi böyle deyince İran'a yapılan saldırıların resimleri ve İran'ın aldığı hasar gösterilmeyince İran kendisinin kuvvetli olduğunun gösterildiğini sanıyor ve kendi saldırılarının ne kadar hasar verdiğiyle de övününce bunun kendisine güç kattığını zannediyor. Halbuki burada muazzam bir algı operasyonu vardır. Algı operasyonu şudur: İran'ı mağdur durumundan çıkartıp İran'ı saldıran durumuna, zalim durumuna, zulmeden durumuna getiriyorlar. Bakın, İran oraya saldırdı, İran buraya saldırdı, İran şuna saldırdı. Amaç aslında şöyle alalım. Bir İran karşıtı bir pakt oluşturulması. Şimdi buna hizmet ediyor mu? Hizmet ediyor. Fakat ortada bir husus var. İran'ın bu saldırıları, İran diyor ki ben sadece askeri hedeflere saldırıyorum. Hangi hedeflere? ABD ve İsrail'in kullandığı. Yani Kuveyt'teki Amerikan üssüne, Bahreyn'deki 5. donanmasına, 5. filosu diyorlar ama donanmadır o. 5. donanmasına Amerika'nın. Katar'daki bölgedeki en büyük askeri üssüne, 10.000 asker bulunan Katar'daki Amerikan üssüne, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gene Amerikan esetlerine, Suudi Arabistan'daki Amerikan üslerine saldırıyor. Şimdi burada iki husus vardır. Olayı bölgesel olarak yayarak Amerikan-İsrail-İran çatışmasından çıkartıp Orta Doğu çatışmasına döndürmek isteyen bir akıl vardır.
Bu akla hizmet etmek için de bir takım sabotajlar, bir takım gerçekten suikastler, bir takım hileler yapılmaktadır. Yapıldığını da görüyoruz. Şimdi Suudi Arabistan'da dikkatinizi çekiyorum. Petrol rafinerilerine, Aramco'nun petrol rafinerilerine İran saldırdı dendi. Ve aylarca faaliyete geçemeyeceği söyleniyor. Ağır hasar aldı. Ciddi bir hasar verdi. Evet. Ciddi bir hasar verdi. Bu tabii petrol fiyatlarını yükseltiyor. Petrol fiyatları yükseltince kimin işine yarar? Onu bir düşünmek lazım. Amerika'nın işine ne kadar yarar? İyi düşünmek lazım. Bu arada dikkat edin, bu savaş esnasında dolar da yükseliyor. Her dolar yükselişi Amerika'nın dış borç açığını kapatıyor. Onu da kabul edelim. Şimdi petrol fiyatları %20 civarında yükseldi. %15, %20 civarında yükseldi şu ana kadar. Aramco'yu ben vurmadım dedi İran. İran'ı da vurarak büyük bir başarı elde ettiği konusunda pohpohlanan İran ama dedi ki ben vurmadım. Onlar da hemen görüntüler yayınladılar. İHA'lar geldi, SİHA'lar geldi, bilmem neler geldi falan. Ama yok. Şimdi İHA SİHA meselesine söyleyeyim. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ne zaman vuruldu? 28 Şubat'ta. 28 Şubat 2026. Peki 2019 28 Şubat'ında yine İsrailli hem CIA ile bağlantılı, hem Mossad'la bağlantılı, hem de devlet politikalarını etki eden Eddie Cohen, hem yazar hem akademisyen bir tweet atıyor. Bundan tam 7 yıl önce. Aynı tarih. Aramco'nun, Suudi Arabistan'daki Aramco'nun ne zaman alev alev yandığını göreceğiz. O günleri umutla bekliyorum. Ve bölgeye Suudi Arabistan'ı da İran karşıtı bir cepheye almak için bunun İsrail tarafından yapılmış olması imkan dahilindedir. İhtimal dahilindedir. Gerçekten ihtimal dahilindedir. Böyle bir rastlantı da hakikaten herhalde Einstein bile şaşırırdı değil mi? Böyle bir rastlantıya olasılık hesabı yapan fizikte. Einstein bile şaşırır böyle bir rastlantıya. Ayrıca Kuveyt'te ortadaki gelen haberler teyit edilmiş değil. Kuveyt'te biliyorsunuz Kuveyt Hava Kuvvetleri hava savunma sistemleri 3 tane Amerikan F-15'ini düşürdü. Yani kendi kendilerini düşürdüler. Yani Amerika hava savunma sistemi satıyor. Hava savunma sistemini kullanan Kuveyt panik halinde kime gelirse ateş ediyor. Amerika'nın 3 tane F-15 uçağı düşüyor. Bu arada Kuveyt'te bir SİHA düşürüldü. İran SİHA'sı olduğu söyleniyor. Fakat medyada yer alınan bilgilere göre köye düşüyor. Sonra parçaları üzerinde aslında tam İran SİHA'sı görünümünde, aynı birebir görünümünde yapılmış ama ABD menşei numaraları bulunuyor. Şimdi kimin eli kimin cebinde bilinmiyor. Şimdi seyircilerimizin şunu iyi bilmesi lazım. Ben bir asker olarak söyleyeyim. Bir kurmay subay olarak söyleyeyim. Kurmaylık eğitimi almış birisi olarak söyleyeyim. Hem yurt içinde hem yurt dışında eğitim almış birisi olarak söyleyeyim. NATO'da ve Türkiye'de ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde çatışma anında, savaş anında ya da gerilim anında silahlı kuvvetler ve hükümet bünyesinde medya hücresi kurulur. Bu hücre nasıl propaganda yapılacağını, nasıl haberler yayılacağını, nelerin nasıl kullanılacağını, işte insanlar çıkartılır, konuşturulur, işte zararlar gösterilir, bir takım karşı hamleler yapılır, aldatma haberler çıkartılır, onlar yaptı diyerek sen bir şeyler yaparsın falan. Kamuoyunu konsolide etmeye çalışırsın, kamuoyunu yönlendirmeye çalışırsın. Hem hedef ülkenin kamuoyunu yönlendirmeye çalışırsın, hem kendi tarafındaki kamuoyunu, hem tarafsızların kamuoyunu yönlendirmeye çalışırsın. O nedenle medyada çıkan haberlerin bu medya hücreleri tarafından yönlendirildiğini asla unutmayın. Asla unutmayın. Onun için çok dikkatli olmak lazımdır. Türkiye hedeftedir. Başından beri söylüyoruz. Akkuyu, bizim savunma sanayi tesislerimiz, demokrasimiz, milli birlik bütünlüğümüz hedeftedir. Teşekkürler müdürüm Ben değerli teşekkür katkılarınız ederim. için. Yayını buraya kadar izleyenlere de Gerisi YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızı yaparak noktalayalım.